sıfır revizyonlu bir iştir bu Panty işi. Hiç revizyon almadan direkt yayına çıkmış bir iştir. Panty'de süreç nasıl işledi? Anime karakterle, yani hyperrealistik karakterlerle değil, daha stilize karakterlerle yapılmış bir iş yoktu. O yüzden şimdi adını söyleyemeyeceğim. Yabancı büyük bir animasyon stüdyosundan teklif alındı. Benden teklif alındı. Ama ben teklifimin yanında başka bir previz yolladım. Aslında bitmişe yakın bir iş yolladım. Ve tabii bir haftada böyle bir sonucu gördüklerinde inanamadılar. Ve dediler ki ya biz zaten Koray'la çalışıyoruz. Koray'ın moda gözü var. Demoda bunu yapıyorsa bir haftada ve bu göz zaten tanıdığımız göz olan Koray'la direkt çalışalım dediler ve ben yaptığım sunumla anında işe aldım. Panty'de zaten bir previz gönderdim dedin abi. Sonraki süreç nasıl işledi? Sanırım başka çalışma ortaklarınız da oldu burada. Kıyafeti kimlere giydirdin? Nasıl oldu? Şimdi kıyafetler yine markadan bize geldi. Zaten bunun bir de fiziksel çekimi vardı. O fiziksel çekimle, yani lookbook diyoruz biz ona, katalog çekimi geldi. Kıyafetler buraya geldi. Aslı Abbasoğlu işin Digital Fashion Director'lığını yaptı. Çünkü bunları karakterlere giydirmek. Şimdi damata göre burada şöyle bir fark var. Buradaki karakterlerin proporsiyonları farklı. Bacak boyları, göğüs genişliği, üst vücut, kollar, çünkü daha stilize karakterler olduğu için kıyafetler bu karakterlere uygun olacak şekilde kalıpları çalışıldı ve ondan sonra simülasyonları yapıldı. Bunun simülasyonu birazcık daha zordu. Yani mesela burada sütyenin üzerine giyilmiş crop top bize en zorlayan o oldu. Çünkü layering var, katmanlar var. Bazı hareketlerde sütyenin kulbu onun içinden çıkıyor. Orada birçok üçkağıt falan yapmak zorunda kaldık. Bazı gördüğünüz şeyler mesela burada donu şortun altından çıkıyor. Ama o donun altı yok aslında. Biz orada mesela ufak hileler yapmak zorunda kaldık. Bunlar hep deneme süreçleri. Hard surface modeling vardı. O da ayakkabılar oluyor. Ayakkabı en zoru. Kıyafetten bence daha zor. Biz orada zorlandık. Burada fizik, saçların fiziği ve vücudun bazı yerlerinin zıplıyor olması buna gerçekçilik katıyor. Environment kolaydı. Hazır asetler kullandık arkada. Şimdi burada en büyük tartışma şey oluyor. İşte hazır aset kullanmış. Ben hiç oralarda değilim. Eğer ben aynısını, yani kendi yapabileceğimden ya da yaptırabileceğimden daha iyisini bulabiliyorsam onun parasını verip oraya entegre etmeyi çok daha uygun buluyorum. Ki ben Kitbash 3D diye bir yerden aldım bu asetleri. Ki bu asetler de Marvel tarafından kullanılıyor. Doctor Strange filmindeki New York sahnelerinde bu asetler kullanılıyor. Çok güzel zaten. Ne kadar şık. Yani Marvel kullanıyorsa okey, Koray Brand kullanınca hazır aset. Arkadaşlar herkes hazır aset kullanıyor. Boşuna bu aset siteleri yok. Bunlar büyük filmlere de veriyor. Önemli olan filmin ne anlattığı, filmin amacı nedir? Karakterleri de Vroid Studio diye bir yerde oluşturduk. Ama alıp da hazır direkt kullanmadık. Bütün bone structure'lar değiştirildi. Kıyafete göre bize bir mood board geldi. Karakterlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Ona göre biz gerek ZBrush olsun, gerek Blender olsun hayvan gibi sculpting yaptık ve karakterleri ona göre oluşturduk. Shader'ı kendimiz yazdık, bütün shadingleri. O cartoon gibi, yani manga stilindeki shading'i oluşturabilmek için bütün shader'ları baştan yazdık. Aslında baktığınız zaman 2 dakikalık bir film ama yine çok büyük emek var. Peki burada motion capture teknolojisini kullanmadan da yapabilirdin. Yapamazsın. Şimdi şöyle, bir kere bir müziğimiz var. Bu müziğe göre bir koreografi çalışıldı. O müziğe göre bir dans stüdyosu, dans fabrikayla çalıştık. Aslı dans etti burada, Aslı Gürel dans etti. Bir koreograf o koreografiyi hazırladı. Aslı ile beraber çalıştılar. Sonra buraya geldiler ve biz müzikle senkron bir şekilde bu dansın kayıtlarını aldık. Onu da şimdi ekrana veriyorum, İzlersiniz. Sonunda da bu olay çıktı. Yani hazır bakmadım mı? Bir sürü
motion capture verisi satan yer var. 300 dolar verip 10 saniyelik bir şey alıyorsun. Burada 1,5 dakikalık kesintisiz bir dans var ve müziğe göre hazır çalışılmış. Ve burada mesela bizim şeyimiz şuydu. TikTok videosu çeken 3 tane anime kız. O temaya uygun bir müzik bulunuldu ve o müziğe göre bir koreografi çalışıldı. Yani öyle bulamazsın. Ben senin detaycı olduğunu biliyorum abi. Burada da ben küçük çok böyle değişik bir detay yakalıyoruz. Karakterler arasındaki asenkronite. Evet. Neden yaptın abi? Çünkü gerçek hayatta hiçbir zaman kimse 0,0001 milisaniye gecikme olmadan dans edemez. Ve burada şöyle bir şey var. Bu sadece şey değil. Bir dansın alınıp 3 frame 4 frame kaydırarak yapılmış bir asenkron durum değil. Biz 12 tane dans aldık ve burada gördüğünüz danslar 3'ü de farklı dans. 3 farklı kayıttan alınmış. Gerçekten mi? Ya bu kusurlar zaten aslında yaptığın, yarattığın şeye ruh katıyor. Sen bu kadar güzel bir motion capture datan var. Bunu al 3 dansçıya da aynı datayı ver. Bir anda o mekanik olacak. O ruh o minik hatalarda gizli. O yüzden de biz 12 tane kayıt aldık.